Bu hikaye, kimilerine göre sıradan insanların hikayesi. Bu hikaye, ürettiklerinden mahrum bırakılanların hikayesi. Birlikte güçlü olanların, sabırla mücadele edenlerin hikayesi. Her yeni sabahı umutla selamlayanların, her günün sonunda daha azimli olanların hikayesi. Baş eğmeyenlerin, boyun bükmeyenlerin, yılmayanların, engelleri tek tek aşanların. Bu hikaye Aylaların, Ademlerin, Barışların, Eminelerin ve Nuhların, Aynurların hikayesi. Bu hikaye, işçi sınıfından olanların hikayesi. Haklıların hikayesi. Bu hikaye yalnız yürümeyenlerin, bir dağ gibi heybetli, bir orman gibi kardeş olanların. Bu hikaye her adımda biraz daha büyüyen direncin, dayanışmanın ve kardeşleşmenin. Bu hikaye birliğin hikayesi. Çatalca Ovalı bugüne kadar böyle bir direniş görmemiştir tarihinde. Bizim hikayelerimiz mücadeleyle başlar. Bu hikayeyi emek en yüce değerdir sözünü başlayarak yazıyoruz. Tüm hikayeleri yazdığımız gibi. Yani bu hikaye umuyorum ki çalışanların çocuklarına, o yörede emek mücadelesine, o çalışanların mücadelesine destek verenlerin çevresini anlatacağı güzel bir son olur. Çatalca'mız güzeldir, köylerimiz güzeldir, insanlarımız gerçekten sıcaktır. Yani gerçekten neşemiz eksik olmaz burada. Burada Türkiye'nin dört bir yanından insanlar var. Hepimiz kardeşiz burada. İnan burada kötü bir insan bulamazsın. Kars Sarıkamış doğumluyum. Balıkesirliyim. Erzincanlıyım, adamın hasıyım. Ben Trakyalıyım be ya. Biz işçiyiz, biz emekçiyiz. Biz kral da değiliz, kraliçe de değiliz. Değil mi Murat abi? Hırsız değiliz, 46'yı da onlara devrediyoruz. Şu anda bakın Çatalca'ya 5 kilometre uzakta olan etrafı meyve bahçeleri, ayçiçek tarlaları, mısır tarlaları ve orman olan çok harika bir yerdeyiz. Burada eğer navigasyon diye bir icat olmasaydı burayı bulmak çok zordu. Burada 39 mahalle olmak üzere, 2 de merkez mahalle olmak üzere toplam 41 mahalle var. Bu 41 mahalleden hemen hemen her mahalleden çalışan işçi var. Burada anne çalışıyor, koca çalışıyor, kızı çalışıyor veya babası çalışıyor. Böyle aile boyu bir çalışan bir fabrika. Biz burada ailece 4 kişi çalışıyorduk. Biz 20 yıl emek verdik oraya. Polonez,
10.000 tona yakın yıllık üretim kapasitesi, 100'den fazla ürün çeşidi, dünyanın dört bir yanına yapılan milyonlarca liralık ihracat, çeşitli sağlık belgeleri, kalite sertifikaları. Peki bu hikayenin gerçek kahramanları? Markanın arkasında yer alan emek, görünmeyen emek, kıymet verilmeyen emek. Bu fabrika 1986'da kurulmuş bir fabrika. Türk markası olarak uzun yıllar faaliyet göstermiş ve 2019 yılında %77'si Ürdünlülere satılmış ve şu anda Ürdünlülerin fabrikası burası. Bu fabrikaya girdiğimde 3 makinesi vardı paketleme departmanının. Biz geldikten sonra 4-5 bu şekilde artarak yani büyüdüğünü bizler şahidiz. Maddi olarak asla büyümedik ama firma bir şekilde hep büyüyordu. Bizler olmasak bu fabrika bu duruma da gelmezdi. Şimdi eskiden burada ikramiyemiz vardı bizim. İkramiyeyi maaşa böldüler. İkramiye yok oldu. Kömür parası vardı. Kömür parası yok oldu. Bir kurum maaş kaldı. Biz sucuk fabrikasındayız. Gıda üretiyoruz. Ben baharathanede çalışıyorum. 40 tonluk malın baharatını 3 arkadaş hazırlıyoruz. Bakın gram gram milim hassas teraziler kullanıyoruz. Fabrikanın beyniyiz. Baton sucuklar, özel sucuklar, kangal sucuklar 200 çeşite yakın bir ürün üretiyoruz. Bugün külliyeye bile biz ürün veriyoruz. O geri kalanı siz düşünün yani. Bu markayı Türkiye'de bir numara yapan, Türkiye'nin en hijyenik, en sağlıklı ürünü haline getiren bu arkamda gördüğünüz çalışanlar. İnanın kendi ürettiğim malı alıp evime getiremiyorum. Çünkü beni aşıyordu açıkçası. Bu zaruri ihtiyaçlarını birini de esirgemeyeceğimize göre yiyemeyeceğiz. Yani bunun şeyi yok, lamacımı yok yani. Ben kasap olduğum halde aldığım para 24.000 lira. Ben maaşımı söylemeye utanıyorum. Kimse inanmıyor bana. 4 çocuğum var, geçinemiyorum. 2 kişi çalıştığı halde, karı koca çalıştığı halde burada kredi kartlarıyla ay başını getirmeye çalışan arkadaşlarımız var. Yani burası asgari ücret verip ve vergi kesen bir firmaydı. 17 milyar alan bir insandan vergi kesilir mi? Söylediğim zaman niye kestiğin zaman ben kesmiyorum. Senin devletin kesiyor. Git sen devletinde Cumhurbaşkanı'yla git görüş diyorlar. Bana bir şey demiyor, deme diyorlar yani. İşi beğenmeyen diyor kapı orada diyor. Kapıya. Et sektöründe içeride çalışmak çok zordur. Yani göründüğü gibi değil, çok soğuk ortamda. Dışarı çıktığında dışarıda 40 derece sıcakla karşılaşıyorlar. İnsanlar hasta oluyordu. Bazen işte gelememezlik yapıyordu. Rapor aldığında bile sıkıntı çıkartıyorlardı. 90 gün boyunca full gelme gibi bir ihtimalin var mı? Yok, ben insanım. 87 gün işe geliyorsun. 3 gün rapor aldığın zaman devletin raporunu bile hiçe sayıyorlar. Sana verdikleri promosyonu vermiyorlar. Ben o kadar çok hastalandım ki bir gün. Ayakta duramıyorum. Ben mesaiden izin istiyorum. Bana ne diyor? Bana mı sordun diye hasta olurken diyor. Ya bu kadar vicdansız bir insanların içinde çalıştık biz. İş çıksın da nasıl çıkarsa çıksın politikası izleniyordu. Hadi dedim mal hazırlanacak bizde bir her gün yoğunluk var. Ben de o esnada makinedeki 2 tane buzumu kaybettim. Bana dedikleri şu: sen hatalısın, sen suçlusun. Eğer sen bu fabrikayı mahkeme verirsen biz burada şahit oluruz ve senin hakkında biz dava açarız. Artık biliyorsun bir baba kendini feda etmek zorunda. Yani mecburen kabul etmek zorunda kalmış. Şikayetçi olmadım buradan. Benim parmaklarım yok. Bunun bedelini kim verecek? Kim verecek bana parmaklarımı? Parmak kaç tane parmağını kaybetti. Parmaklarım gitti benim. Parmak yok burada. Kardeşiniz. Biz sizleri sözleşmeler olarak satın aldık, mal gibi satın aldık dedi. Doğru mu arkadaşlar? Evet. Biz sizleri sözleşmeler olarak satın aldık. İstediğimiz yerde istediğimiz muamele yapar ve istediğimiz gibi çalıştırırız. Bu ne demek? Seni köleliğe itiyorum demek. Bayramlarda izin istiyoruz, vermiyorlar. Yıllık izinimizi bir haftaya layık görüyorlar bize. 15 gün asla kullanamazsın, öyle bir lüksün yok. Bizde cumartesi yok, pazarımız yok.
yılbaşı, aybaşımız yok. Biz sadece burada bir robot düşünün. Zaten bizim ortalama uyku süremiz 5 saattir en fazla. 6 saatte biz uyuyamayız yani. O lükstür bizim için. Geri geliyor, ben çocuğumu 1 saat bile göremiyorum ya. Benim gittiğimde çocuğum uyuyor. Sabah da zaten uyuyorlar. Ben geliyorum. Ben onlarla bile ilgilenemiyordum ya. En erken gittiğim akşam 10. Sabahın köründe kalkıyoruz 5.30'da. Çocuğumuzu uyurken bırakıyorduk. Annem bakıyordu sağ olsun. Yıllar boyu Polonez ismi büyürken işçilerin ekmekleri küçüldü. Koşullar ağırlaştı. İşçi sustu, sustu, sustu ve bıçak kemiğe dayandı. Eti geçti. Duydun mu? Bıçak kemikte. Bıçak kemikte. Duymadınsa duy artık be hey Allah'ın kulu. Bıçak kemikte. Bıçak kemikte. Duy da silkin ne olursun. Bu ne biçim uyku bu? Bıçak kemikte. Bıçak kemikte. Verilmemiş, alınmış hep. Yük vurulmuş dağlar gibi. İnsanlık bu mu? Çalıyor sömürünün imdat çanları. Kımılda da kurtar şu onurunu. Bıçak kemikte. Bıçak kemikte. Üretensin, yaratansın, yürütensin dağları. Bakma öyle kilit kilit, duvar duvar. Yetsin artık bu susku. Bıçak kemikte. Bıçak kemikte. Anasın boynun bükük. Babasın kolun kırık, oğullar kan içinde. Kaldır artık başını, kalsın benim davam, divana kalsın demiş Ozan. O divan sensin artık, bıçak kemikte. Bıçak kemikte, bıçak kemikte, bıçak kemikte. Biz de derdimizi sendikayla çözmek istedik. Bu da bizim en doğal hakkımız. Kötü bir şey yapmadık. İşveren pazartesi günü tekrar konuşacağız deyip üretime 3 gün ara verdi. Gidin evinize, kapanın, 2 gün düşünün. İşte arkadaşlarımız iş yerine gidince işveren karşılıyor. Kararınızı verdiniz mi diyor. Onlar da verdik diyorlar, biz sendikalaşacağız. Ve yukarıda çıkan bütün ustalar da aynı şeyleri söyleyince yönetim şuna inandı. Evet, artık bir başkaldırı var. Babamın bir lafı var, sular bulanmadan durulmaz. Çok güzel bir. Şu anda bulandı ve durulacak. Siz dedi bana bakın dedi, örgütleşiyormuşsunuz dedi. 6 aydan başlar dedi, bana bakın dedi, ayağınızı denk alın dedi. Bütün kelleler gider dedi. İşte bunun sonu yok dedi, kazanamazsınız dedi. Biz de hepimiz zaten kaybedeceğimiz 17 bin lira hiçbir şey kaybetmeyiz dedik. Bizim ustamız var, Burhan ustamız. Dedi ki benim elemanlarım daha yemeğini yemedi. Mola saatlerinde, dinlenme saatlerinde. Biz dedi iş hakkında çağırdınız sandık.
Ama siz bize mobbing uyguluyorsunuz falan diye. Sen kim oluyorsun dedi Burhan ustamıza. Yani o Burhan ustamız ki yatak döşek yatarken oraya o çağırdığı için gelen bir ustaya ona onu diyen bize her şeyi der. O gece yani hiç kimse gülemedi yani. Hiç kimsenin suratı gülmedi. Oyaladı, tehdit etti. Öyle dedi, böyle dedi. Polonez patronu oyun içinde oyun kurdu. İşçi sayısını gerçek dışı şekilde şişirerek sendikanın çoğunluğu elde etmesini engellemeye çalıştı. Yetmedi. Korku salmak istedi. 13 öncü işçiyi işten attı. Yetmedi. İşçilerde tepki yükselince sendika üyesi 133 işçiyi daha işten attı. Üstelik sendikalı işçiler Kod 46'dan yani hırsızlık ve yüz kızartıcı suç maddesinden işten atılmıştı. İşin özeti, patronda hile bitmemişti ancak işçiler kenetleniyordu. Biz Çalışma Bakanlığı kayıtlarından aldığımızda bu fabrikanın toplamda 354 tane çalışanı vardı. Yasa gereği %50 artı bir çoğunluk almamız gerekiyor. Bu da sayısal baktığımızda 170 civarında bir üye olması gerekiyordu. Biz burada bırakın %51 artı 4'ü biz %80'li üye yaptık yani bir gecede 24 saatte. Tabii işveren bunu öğrendikten sonra aynı gün, aynı gece saat 1'de cumartesi, pazar günü Çalışma Bakanlığı kayıtları kapalı olmasına rağmen 174 tane yeni işçi girişi yapılmış. Pazartesi biz yetkiye müracaat edeceğimiz noktada biz 354 değil 540 tane işçiyle karşılaştık. Küçülmeden dolayı işten artılan arkadaşların yerine 175 tane de yeni arkadaş aynı gecede işbaşı yapıyor. Ve bu işçiler maalesef bu fabrikada gözükmüyor. Fabrikada da çalışmıyor. Nerede olduğu belli değil. Yani haberleri bile yok. Evlerinde oturan kadınlar şu anda Polonez'in bir işçisi olarak görünüyor. Her zaman patronların yaptığı en büyük şey insanları ekmeğiyle sınamak. Adem abimiz var kasaplarda. Adem abiyi de çıkarttıktan sonra kasaplar iş bıraktı. Üretim ustası geldi dedi ki herkes dedi iş bırakıyor. Adem'i dedi işten çıkarttılar. Bak ilk iş bırakma o gün başladı. Ben tarafımı seçtim. Ezilen tarafta olmak istedim. Yanlış yapmadığımı da görüyorum yani. Çünkü onlar benim 20 yıllık arkadaşlarımdı. Nuh abiyi çıkardılar ve bu adam kiracı. Akşamüstü biz paydos ettikten sonra Çatalca'da buluştuk çay içerken bana şu kelimeyi söyledi. Lokman dedi 10 gün sonra ev sahibi benim kapıma gelecek dedi. Çok zamansız oldu dedi. O kadar dokunaklı oldu ki bu ve biz ertesi gün işe başladık. İbrahim abiyle birbirimize baktık. Abi biz nasıl çalışacağız? Çalışamazsın. Omuz omuza beraber olduğun arkadaşın dışarıda mücadele ederken sen o iş yerinde çalışamazsın. Hani inan birbirimize salladık, duygulandık. Dedik ki ya artık bir mücadele etmemiz lazım. Ve dedik ki iş bırakacağız. Biz arkadaşlarımıza destek için dışarı çıktık. Eyleme katıldık uzaktan uzağa. Duyan 20 kişi, arkadan 30 kişi, arkadan 50 kişi. Yani herkes yanındaki arkadaşına baktı. Şu arkadaşını biliyor. Herkes emekçi. Herkes ekmeğin davasında. Kirasını ödeyemeyen var. Doğalgazı ödeyemeyen var. Ertesi gün yine geldim işe. Baktım güvenliğin orada 30 kişi çıkarmışlar. Ağlıyorlar. Ben çok üzüldüm. Benim tansiyonum o gün çıktı. Ve ertesi sabah tekrar adam çıkarttılar. Gece bakın saat gece 12'de 12.30'da bir SMS de geldi. Benim ev halkı bir anda ya dedi baba veya bu nasıl oldu? Hani inanamadık yani şok olduk yani. Bize inanıyorlardı, biz bir aileyiz diyorlardı. Hani eşimle birbirimize baktık, böyle konuşamadık bile. Demiş ki dedeni işten attılar. Niye demiş, sebep ne? Ve benim oğlumun gözleri dolu. Baba dedi ben dedi hırsızlıktan dedesinin istediği işten attılar diye söyleyemedim dedi. Bakın çok zor, çok acı bir şey bu. Kod 46 yüz kızartıcı, hırsızlık, işverenin malına zarar verme gibi şeyleri kapsayan bir madde. 146 tane işçiyi yüz kızartıcı suçtan itham ederek
kapının önüne koymanın hiçbir haklı gerekçesi olamaz. Bunlar anne, bunlar baba, bunlar o çevrede yaşayan insanlar. Yüz kızartıcı, utanılacak bir ithamla bunları iş akdini feshetmek kamu vicdanını yaraladı. Kod 46 ne ya, bu nereden çıktı demeye başladı tepkiler filan. Anayasanın ona tanımış olduğu hakkını kullanarak sendikalaşmak isteyince mi kötü adam oldu? Hırsızlık, biz hırsız mıyız ya? 20 sene olmuş, ıssızlık olmadı da. O zaman güvenliğini değiştirsin. O zaman güvenlik de bizimle işbirliği yapıyor. Biz miyiz hırsız, onlar mı hırsız? Şimdi ben işten çıkarılan ilk 13 personelden biriyim. Dışarıda olan taraftım aslında ben. Arkadaşlarımı da içeride görüyordum. Bizim sesimiz onlara gitmesin diye Mozart'dan şarkılar çalıyorlar. Beethoven çaldılar ya. Onları görmeyelim diye tırlarla resmen duvar örüyorlardı bize. O halde bile bizim sesimizi bastırmak için inanın bir tane kolon yetmedi, 5 tane kolon yetmedi, 10 tane kolon koydular. Yani bir aşık atışması gibi olmuştu aslında. Biz onlara ses gönderiyorduk, onlar bize. Ama biz ne yaptık? Video müzikleri direniş müziğimiz haline getirdik. Patronun tahrikleri ve fiilleri açıkça kavga davetiydi. Ve Polonez işçisi davetleri kabulümüzdür dedi. Hadi bakayım vazgeçin. Hadi eyvallah hepinize. Ancak patron bu meydana yalnız gelmemişti. İşçiler karşılarında bambaşka kuvvetleri buldular. Kaymakamı, medyası, polisi ve hatta müftüsü. Kıran kırana bir mücadele başlamıştı. Azdan az, çoktan çok gider, öyle mi? Evet. Var mıyız? Varız, korku, ölüme, cesaret, zafere, gözüme. Biz bu yola baş koyduk, geri dönüş yok. Benim kolumu kırıldı. O şekilde müdahale edemezsin. Senin öyle müdahale etme hakkın yok. Biz taşeron değiliz, sendikayı isteriz. Niye benim yerime gidip çalışıyorsun? Bugüne kadar sen mi orada çalışıyordun? Taşeron gelen arkadaşlar, başka fabrikalara gidin. Bakın bizim ekmeğimiz kesildi buradan. Buradan size ekmek çıkmaz. Yaşasın onurlu mücadele. Hiçbir şey kolay olmadı. Grev kırıcı taşeronları engellemek istediler, tartaklandılar. Adalet dediler, gözaltına alındılar. Hak istediler, şov yapmakla suçlandılar. Çocuklarınız iş bulamaz denilerek tehdit edildiler. İşçiler haklılıklarıyla, meşruluklarıyla sınanıyordu. Biz dedik ki biz bu servislerin önünü keseceğiz. Sadece taşeron, gündelikçilerin servislerin önünü kestik biz. Biz buraya zarar gelsin istemeyiz ve bu tecrübesiz insanları da bu fabrikaya sokmayız. Biz bundan dolayı yol kestik. Yani yövmiyeciyi alacağına gel bizi çalıştır. 6 aylık kendi işçini 60'tan geri alma hakkımızı kullandık. Bizim tek amacımız işimize geri dönmek. Sendikal haklarımızın bize tanınması. Başka hiçbir derdimiz yok yani. Biz de bunun savaşını verdik burada. Ön kapıdan giriş yapamayınca arka kapıyı, yan kapıyı, sağ kapıyı, sol kapıyı her tarafı zorlamaya başladılar. Yarın sizi de, sizin de üstünüzden atlayacaklar. Bu insanlar bir şey atıyorsunuz ya, sizi insan yerine koymuyor bu patronlar. Müdürleriniz talimat veriyor. Bu işçilerin üstüne basa basa gidip de fabrikada çalışamazsınız. Siz de işçisiniz, biz de işçiyiz sevgili dostlar. Bizim bizden başka dostumuz yok. Biz manyak bir yerde yatacağız ya. Lan ekmeğimizden etmişler bizi, işimizden etmişler. Anayasal hakkımızı kullanmışız. Biz bu kavgadan dönmeyiz. Emniyet müdürü de geldi.
bunları süpürün dedi. Neyi süpürüyor? Biz neyiz? Biz burada çöp müyüz? Süpürün demesiyle beraber zaten hepsi beraber bize saldırdılar. Ellerim demirlere tutunmuşum ben. 4 kişi beni çekemedi. Yarım saat arkadaşlarımla orada direndim ve bağırdım. O kadar bağırdım ki boğazımı yırtmışım ben. Dayak yemekten bıktım. Ben bütün kaburgalarımı alıyorum ve bu kolumu kaldıramıyorum. Ve o kadar sinirliyim ki sinirden de şimdi gülüyorum. Orada kadınlarımızı dövdüler. Kadınlarımıza eziyet ettiler. Kadınlarımız ölmekten beter oldu. Ha bu ablamız perişan oldu. Dün kadın burada 1 saat baygın durmuş. Bunları söylerken duygulanıyorum. Kendimi tutamıyorum. Elimden gelse cesedimi orada bırakırdım yani. O kadar zoruma gitti. Adamın göğsüne dizini koymuş, bastırıyor. Çocuk diyor ki yapma diyor. Nefes alamıyorum. Ölüyorum diyor. Sana bir şey olmaz diyor. Ve adamın 2 tane kaburgası kırıldı. 2 tane kaburgası kırıldı. Bu yapılabilecek bir şey mi? Şah damarım 2 taraftan elleyemiyorum şu anda. Şiddetli bir basma sonucu. Ben zaten arkadaşlar boğuyor diye beni artık nefes kaldım. Ben şuurum bayılacağım yani. Buraya bastırdığın zaman nefes almıyorsun. Beyne oksijen gitmiyor. Otomatikmen bayılıyorsun. Yani bu seni ölüme kadar götürebilir. Şah damarına bastırıyor. Anne diyerekten üzerine atladı annesini elinde almak için. Bu defa o oğlan çocuğunun 2 bileklerini tutup da 2 bileklerini burada kırdılar. Çocuğum böyle yerlere yatlandı. Ben artık oralarda ambulans diye bağırıyorum. O polislere gidiyorum. Diğer çocuk İlhan. Çocuk perişan. Yemin ediyorum çocuk ayağa kalktı. Hani bir kütük gibi yere serildi. Ben tel örgüden atladım. İç emniyet müdürü orada. Ben onun önüne geçtim. Siz dedim emniyet değil misiniz? Bunu neden yapıyorsunuz bize? Dedim benim çocuğumu ambulans getirin. Benim çocuğumun kolu ve bacağı kırık yatıyor. Beni 2 eliyle ittirdi. Hızlı bir şekilde uzaklaştı. Ambulans bizim için geldi. Ambulansı çevirmeye çalıştılar. Önünü kapattılar. Şoför eline mikrofonu alarak bağırdı. Emniyet güçleri lütfen yolu açın. Polisin biri göz kırpıyor, bağırıyor. Diyor ki öyle yapma yani bağırma öyle. Gördüm dedim. Sen öyle göz yaptığını gördüm. Gözünü çıkarırım dedim. Getirme beni yanına. Nasıl bir emniyet müdürü ya? Benim yanımda olacak ya. Siz kimin polisisiniz ya? Olan emniyet müdürü. Sucuk niye alıyorsun sucuk? Sucuk değil. Sucuk yiyecek orada. Ben bu fabrikanın sucuğunu yemeyecek o. Biz istesek aynısını onlara yapar mısınız? Yapmazsınız. Para nerede? Hepiniz oradasınız. Yani işçilere değil patronlara barikat istiyoruz biz. Ve benim çocuğum bana dedi ki anne dedi polisler dedi normalde dedi vatandaşı korumak için değil mi dedi. Neden fabrikayı koruyorlar dedi. Çocuğum dedim bizi korumuyorlar dedim. Yani zengini koruyorlar. O kadar zengin tarafındalar ki artık biz işçileri çok ezmeye başladılar. Hak, hukuk, adalet bana yoksa ben kime gideyim anlatayım derdimi, ne yapayım bilmiyorum. Değişik bir duygu. Bu benim yasal hakkımsa bana bu zulüm ya da bu şiddet, bu öfke ne? Ben bunu anlayamıyorum. Bence kanunlar sadece ensesi kalın olanlar, cebi para dolanlar, lüks araçlara binenler, ondan sonra lüks villalarda yatanlar, ondan sonra çocuklarını yurt dışında okuyanlar için vardır. Benim gibi maddi imkanı kısıtlı olan insanlar için değil. İstanbul Valiliğine gittiğimizde bize şunu söylüyorlar. Biz ne yapalım? Özel sektöre söz geçiremiyoruz. Ya ben şunu merak ediyorum gerçekten. Özel sektör devletten büyük müdür? Yoksa özel sektör mü büyük, devlet mi büyük? Biz kimseyi tanımıyoruz. Burada devlet de biziz, hükümet de biziz, kanun da biziz diyorlar. Onların arkasında devlet var. Biz kendimiz güçlüyüz. İşçiler birlikte,
Hani şu anda aynı dünkü olaya girer misin? Girerim çünkü ben utanacak bir şey yapmıyorum. Ben hakkımı savunuyorum, hakkımı istiyorum. Benim burada anladığım tek şey şu, bu insanlar doğru yolda olduğunu biliyor, hakkını savunuyor ve dayağın üstüne gidiyor. Başka bir yerde olsa bu şekilde bir dakika bile durmazdım, çekip giderdim. Ama burada haklı olduğumu görüyorum. Bir insan eğer haklıysa, zayıfsa da, cahilse de hani cesaretleniyor. O korkun üzerine yürüyor. Eğer suçluysan o suçluluk içgüdüsüyle içinize kuşku düşüyor, korku düşüyor, yürüyemezsiniz. Biz haklı olduğumuz için de cesaretimizi buradan alıyoruz. Cesaret verdikçe ilerleyesin geliyor. Biz haklı olduğumuza o kadar eminiz ki o yüzden bu kadar çok sesimiz çıkıyor zaten. Şiddet ve baskılara rağmen yere yatan, copları yiyen, yani buna direnişleriyle, duruşuyla buna tepkisini koyan, o asil duruşuyla tepkisini koyan bir profil çıktı ortaya. Ve bu kamuoyunun ilgisini daha çok çekmeye başladı. Gelinen noktada aynı zamanda direnişteki arkadaşlarımızın da bilinç düzeyini geliştirdiği bu süreç. Ve etkileri olmaya başladı. Başka yerlerde direnişler oluşmaya başladı. Başka yerlerde görevlerde daha cesur olmaya başladı çalışanlar, eylemlerde, tepkilerinde. Polis saldırılarıyla işçilerin ve sendikanın direngen tutumu sonucunda Polonez direnişi artık ülke gündemine oturmuştu. Türk İş Genel Merkezi'nin devreye girmesi, bakanlıkla görüşmeler, fabrikada yapılan müfettiş denetimleri, şirkete kesilen para cezaları. Neticede direniş devam ederken Kod 46 kaldırıldı. İşçilere iftira atıldığı tescillendi. Sendika, dur bununla kaldırayım. Sendika kazanır, 46'yı kaldırır. Sendika kazanır, 46'yı kaldırır. Ve kaldırdı. Polonez direnişi pek çok ilke sahne olmuş, bunca emek, bunca kararlılık sonuç vermişti. Buraya kadar anlatılanlar Polonez direnişine dair ilk bakışta görünenlerdir. Ancak bilinmeli ki her hikayenin biri yüzeyde, diğeri derinde cereyan eden iki akışı vardır. Trakya Et ve Süt Ürünleri yani Polonez Fabrikası'nın genel müdürlüğünün önündeyiz. Yaşamak o kadar farklı ki dışarıdan göründüğü gibi değil. Televizyonda gördüğün zaman ya bu insanlar ne yapıyor? Niye sokaktalar? Bunu bir kere ben kendi adıma ben bunu bilmiyordum. Çok algılayamıyordum ama insanoğlu ya işte bir gün başına gelir o gün anlar olan şeyleri. Bizim de bugün başımıza geldi. Eşekten düşen ancak eşekten düşenin halinden anlıyormuş. Ben onu yaşadım ve gördüm. Güç onlarda olduğu için hep onlar işçiyi, emekçiyi, yani direnen insanları hep kötü öcü gösterdiler. Patron haklı, ben size iş veriyorum, ekmek veriyorum, siz ne istiyorsunuz? Yani bakın alın işte yiyin der gibi. Onlar herkes gibi pek çok şey biliyorlardı. Ama sendikayı, sınıf olmayı orada öğrendiler. Önyargılarını yıktılar, birbirlerini kazandılar. Deneyim biriktirdiler. Orada, o direniş okulunda dostu düşmandan ayırmayı, hak almayı, bir sınıf olarak ayakta kalmayı öğrendiler. Buradaki çalışan işçi arkadaşlarımız sendikanın ne olduğunu bilmiyorlardı. Sendikalaşmanın anayasal hakkı olup olmadığını bilmiyorlardı. Sendika konusunda çok cahil kalmışız. Yani biz iş kolumuzun hangi sendika olduğunu bile bilmiyorduk. Burası bir eğitim yeri oldu bizim için ya. Sendikamız öğretmen oldu, biz öğrenci olduk. Öğrenmenin yaşı yoktur. Öğretmenin de zamanı, saati yoktur. İlk başladığımızda bir ilkokula başlayan çocuk gibi başlarız. Yani biz ilkokula başlayan çocuğa yüksek perdeden üniversitede okuyan çocukmuş gibi ders veremeyiz. Çünkü biz öncelikle buradaki mücadele eden arkadaşlarımıza alfabeyi öğretmemiz gerekiyor. İşte bu çocuklara
bugün ben üniversite eğitimini anlatsam anlamazlar. Ama bunlara A harfini, B harfinin nasıl yapılması gerektiğini önce harfleri öğretsem anlarlar değil mi kızım? Değil mi oğlum? Yani bir çocuğun doğup emeklemesi, yürümesi ve büyümesi gibi direniş de böyle bir şeydir. Bu işin zaten bir okulu yok. Bu işin okulu fabrikalar. İşte o eylem alanlarında geçirdiğiniz zamanlar, direnişlerde geçirdiğiniz zamanlar. O yüzden okul, o eylem alanları, okul, o fabrikalar. Gelen insanlardan dinlenen şeylerle birlikte kendileri de kendi bulundukları pozisyonun farkına vardılar. Ne yaptıklarını anladılar. İlk etapta çok basit gibi bir tepkisel şey gibi görünüyordu arkadaşların duruşları, endişeleri. Şu bir ayda öğrendiğimiz, 17 yılda öğrendiğimizin belki 100 katı yani. Yani gerçekten çok hızlı tecrübe ettik her şeyi. Hiçbir şey bilmememize rağmen. Yani öğrenecek daha çok şeyimiz var. Daha yolun başındayız. Ama şunu gördük ki sadece kanunla, yasayla haklar alınmıyormuş. Çünkü biz bu direnişteki dayanışmamızla, direnişteki inancımızla Kor 46'yı 04'e çevirtirdik. Yapan biziz. Bu bizim sayemizde oldu. Yani Çalışma Bakanı da durup dururken bunu değiştirmedi. Bizim irademizle, bizim gücümüzle oldu. İçeridekiler bizim sayemizde maaşları arttı. Senede bir ikramiye kazandı ve hala artıyor. Bizim sayemizde. En azından bunu içeridekilerin anlaması lazım. Hak verilme zamanı, zafer sokakta kazanılır. Bu direnişte çok şey öğrendik ama özetlemem gerekirse kendimizi ayakta tutarsak ne kadar güçlü olduğumuzu öğrenmiş olduk. Tabii üzüldüğümüz yerler oldu, kırıldığımız yerler oldu ama kalkmayı da, toplanmayı da öğrendik. Mesela bu mücadelede işte Doğu kökenli arkadaşlarımızı gördük. Bak o hepimiz kardeşiz, abiyiz, kardeşiz. Çok mücadeleciler. Gerçekten birbirlerini tutuyorlar. Yani biz Doğu insanından öğrendik aslında birbirini tutmayı. Tecrübeli bir abim bana şunu dedi. Gerçekten dedi bu kardeşlerimiz olmasa dedi biz dedi bu kadar güçlü olmazdık. O kadar güzel kendilerini tutuyorlar ki ve ortam seni kendine çekiyor. Biz de başladık o mücadele. Evet. Biz hepimiz biriz ya, hepimiz kardeşiz, ayrı gayrı yok. Herkesten bir tecrübe kapıyorsun ve birlik oluyorsun. Birlik olmayı öğreniyorsun burada. Bakıyorsun evet biz tek yumruğuz. Çünkü her yöreden insan var burada, hepimizin davası aynı. Biz ekmek mücadelesindeyiz. Bizi kimse deviremez. Biz bir abi, bir kardeş, yani nereli olursak olalım hiç fark etmiyor. Biz birbirimizi kazandık. En önemlisi de bu. Yani insanlar para için belki bazı şeyleri yaptı ama artık paradan çıktı. Bu gerçekten tamamen onur mücadelesi şerefe döndü ya. Bilmiyorum. Anlatılmıyor bazı şeyler ya. Hani şurayı çıkarayım anlatayım olmuyor. Bazı şeyler gerçekten anlatılmıyor. Ben burada Mustafa abiyi satarsam, Fikret abiyi satarsam, Ramazan'a, Adem'i, Fatma'yı, Ayşe'yi satarsam kendimi satmış olurum. Onurumu, şerefimi satmış olurum. Biz artık paranın, pulun peşinde değiliz. Onur, şeref ve haysiyetin peşindeyiz. Yani bu ruh bizi ayakta tutuyor. Demiri lan dövdüler. Biri sıcak biri soğuktu. İnsanı insanla dövdüler. Biri aç biri toktu. Yazıklar olsun. Irk ayrımı yapanı Allah'a havale ediyorum. Ben Kürdüm, ben Türk'üm, ben Laz'ım, ben Aleviyim. Ben insanım insan. AK Partili ilçe teşkilat başkanı, ilçe başkanı geldi. Arkadaşlar bizim kırmızı bir çizgimiz var. HDP'liler buradaysa biz yokuz. Bu ne demek ya? Burada HDP'li arkadaşım da benden çalışıyor. CHP'li arkadaşım da benden çalışıyor. MHP'li de, AKP'li de, Yeniden Refahlı da, Türkiye Komünist Partili de, Türkiye İşçi Partili de. Biz bir aileyiz. Yanlışımız bizim yanlışımızdır, doğrumuz bizim doğrumuzdur. Ben şimdi aşırı bir milliyetçiyim. Aşırı milli görüşlü bir insanım. Burada artık görüş meselesi değil. Benim bugün yanımda mı ben ona bakarım. Çünkü bizi bölüp parçalamak isteyenler ilk baştan buradan vurmaya çalışıyorlar. Bölünüp parçalamak sadece sermayenin işine gelir. Başımızı kaldırıp önümüze bakmamız lazım. Anlatabildim mi? Onun için işverenlerin ve patronların böyle bir direniş birbirine kenetlendiği zaman insanların birbirleriyle
fikirleriyle, Kürtçülükle, Türkçülükle, Alevilikle, Sünnilikle insanlarımızı parçalamaya gayret gösterirler. Ama biz burada öyle bir şey yakaladık ki ve sloganımız da bu. Kürt'ün inadı, Kürt inatçı olur. Türk'ün sabrıyla ve Laz'ın coşkusuyla bu Polonez direnişini kazanacağız. Burası çok soğuk oluyor. İnsanlar burada en azından bir çay içip, 2 tane poğaçasını yemek, ısınsın. Yani en azından bir tatlı sohbet olsun diye. Ben her sabah bunu artık bir kendi görevim gibi üstlendim ve sonuna kadar da hastalığım olmazsa her sabah bunu geleceğim. Bana bir kişi de demedi, yani demiyor ki abi sen niye geliyorsun veyahut da gelme diyor. Ben kendi içimden gelerek nasıl ben iş yerine sabah 6'ya 5 kaç 6'ya 10 geçe geliyorsam inanın şurası da bana söylenen burası senin artık bir iş yeri. Sabah erken kalkıyoruz, servislerimize biniyoruz. Hadi oğlum hadi geç kalmayalım. Hadi Arap gidiyor. Günaydın Gonca. Günaydın Saniye. Servisimiz de geldi arkadaşlar. Selam. Dinlendiniz mi? Aynı inançla, aynı dirençle, aynı enerjik durumda geldik geliyoruz. Evet. Hiç düşünmeden sabahın köründe kalkıp o durağa çıkıp o servise binip gelmeyi bir onur mücadelesi gibi görüyoruz ve geliyoruz. Çünkü o servise bindiğimde arkadaşlarımıza hayırlı sabahlar dediğimiz zaman hepimiz gülüp merhabalaştığımız zaman biliyoruz ki ayakta durabileceğiz. O çok güzel bir şey, bir his yani. Onu yaşamak lazım. Herkese tavsiye ederim. Çok güzel bir şey. Etrafı güzel bir temizliyoruz. Tertemiz pırıl pırıl yapıyoruz. Ondan sonra saat 8-9 gibi işte çorbamız geliyor. Çorbamızı içiyoruz. Misafirlerimiz geliyor. Misafirlerimizi ağırlıyoruz. Misafirlerimizle konuşuyoruz, sohbetler ediyoruz. Akşam da temizliğini yapıyoruz. Servislerle evimize gidiyoruz. Misafirler geliyor, çay, sütlaç falan yiyorlar. Ondan sonra gidiyorlar, giderken de güle güle dostlar. Adım Eymen benim. Ben Çatalca'da yaşıyorum. Ama çalışmak istiyorlar. Paralığını, maaşlarını almak istiyorlar. Polonez şimdi zaten yıkılacak. Burası yıkılacak. Bizim durumumuz iyi de işçilerin durumu iyi mi? Bu işin sonunu kazanacaklar ama kazanacaklar büyük ihtimal. Kazanacaklar %100, kazanmayacaklar %10. Tek Gıda şubelerinin, emekten yana kurumların anlamlı çabalarıyla boykot kampanyası düzenlendi. Kimi şirketler Polonez ile ilişkisini kesmek zorunda kaldı. Polonez işçileri sendikalarıyla birlikte 146 kişi olarak çıktılar bu haklı yola. Direnişin öznesiydiler. Başrol onlarındı. Ancak gün be gün kalabalıklaştılar. Yeni sesler eklendi seslerine. Yeni adımlar, sıkılı yumruklar. 146 bir sayıyken artı 1 ile birlikte bir sınıfın duygu birliği doğdu. Ve bu hikaye sınıf dayanışması olmasaydı bu kadar güçlü yazılamazdı. Bu mücadeleyi sadece Polonez fabrikasının önünden ibaret sanmayın. Bu mücadele Türkiye işçi sınıfının mücadelesi oldu artık.
Biz şu an bu yolu yalnız yürümüyoruz. Bütün platformlardan, bütün emekçi kesiminden bu desteği alarak yürüyoruz. Dayanışmayla birlikte bu direniş Türkiye'nin gündemine geldiyse perde arkasında siyasi partilerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız, derneklerimiz, halkımız, bu yol arkadaşlarımızla birlikte bu direniş ağını büyüttük, bugünlere getirdik. Konfederasyonların desteğini alan bir eylem oldu. Yani Türk İş'e bağlı bir sendika bir yerde bir eylem yaparsa, DİSK'e bağlı bir sendika ya da bir konfederasyon dışında kolay kolay destek vermezdi. Ya da siyasi nedenlerle bir bölünmeler olurdu. Burada bunların hepsinin bileşkesinin olan bir eylem gerçekleşti. Herkesi buluşturma noktası oldu. Bu çok önemli. Benim için de çok önemli kazanımlar bunlar. Bütün şubelerde, iş yerlerimizde bu arkadaşlarımız için bir kampanya başlatıldı. Aslında burada bu insanların ona ihtiyacı yoktu. Bizim de talebimiz zaten şuydu o şubelerimizden. Burada amaç sizlerden para toplayıp Polonez işçilerine vermek değil. Sınıfın dayanışma ruhunu ortaya çıkartabilmek. Zaten bu işler birleşe birleşe kazanılıyor. Yoksa çok zor yani bu işlerin kazanılması. Ya insanlar işten çıkıp buraya geliyor. Nereden geliyorsun diyor soruyor. Ben diyor Gebze'den geldim, vardiyadaydım diyor, çıktım size geldim diyor. Çatalca halkından da sadece bir korna çalmalarını istiyoruz. Evet, böyle kornaları çalın, çalın kornaları, çalın kornaları. Böyle hakkınızı alın. Sonuna kadar alın, bırakmayın. Yoldan abla geçerken soruyor. Ya ne istiyorsunuz? Sonra gidiyorum bakıyorum elinde su, içecekler, işte yiyecekler almış getirmişler. Mesela şu anda daha yeni bir çay kazanı getirdiler. Büyük bir çay kazanı getirdiler. Biz bunların hiçbirini istemedik. Adamlar gönlünden getiriyor. Geçen gün burada bir öğretmen emekli bir abimiz dedi ki arkadaşlar bakar mısınız? Biz baktık ona. Ben bu ayda su faturasını ödemeyeceğim. Bu ayki su faturamla size su getiriyorum dedi. Bahçesindeki mısırı koparıp buradaki işçilere getiren bir köylü vatandaşımız da var. Buradaki biberini, domatesini toplayıp buraya getiren de var. Burada benim bir tarlam var. Hepsi işçilere feda olsun. Örneğin diyorlar ki mesela sabah çorbanız bizde olsun diyorlar kimisi. Kimisi öğle yemeği bizden olsun diyor. Kimisi bir haftalık karşılıyor. Gerçekten bir lokma ekmeğin insanı paylaşmak o kadar değerli ki. O tarif edilemez. Parayla satın alabilecek bir şey değil. Hani kocaman bir dağ tepesinde bir çiçek filizlenir ya. Ne bileyim çok güzel bir şey. O yüzden her gelen misafire çok teşekkür ediyoruz. Sazlarıyla, sözleriyle, sanatçılarıyla Analarlar pencerede, kavurda pişer pencerede. Yollarda bulurum seni, takvimlerden çağırırım seni. Dans ederim hayalinle. Uluslararası İşçi Dayanışma Derneği dün de bize bir sürpriz yaptılar. O sürprizi hep birlikte dinleyelim ve hep birlikte de oynayalım, tamam mı? Veriyoruz. Polonez işçisiyiz, alnı açık emekçiyiz. Cümle alem duysun bizi, hakkımızın peşindeyiz. Haksızlığı sindirmedik, patrona boyun eğmedik. Birlik olduk, kenetlendik, sendikamızda birleştik. Kul hakkını yiyen sensin, yasaları çiğneyensin. Koca duvarlar
kavgası, kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Gerçekten çok gurur verici bir tablo. Bizi sade bizim gibi ezilen, emeğini karşılığını alamayan, emekçinin halinden emekçi anlar, işçinin halinde işçi anlar. Bizi başkaları anlamaz. Polonez direnişi, grev ve direnişler evde kazanılır sözünü doğrular. Emekçi kadınların mücadelede öne çıkınca nasıl dönüştüğünün ve dönüştürdüğünün örneğidir. İşçilerin kadınıyla erkeğiyle koca bir aile olduğunda neler başarabileceğinin ispatıdır. Bu direnişin en büyük kazananı ne kadar buradaki kadın arkadaşlarımızsa o kadar da onların eşleridir. Allah onlardan razı olsun. Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadılar. Hem burada gelerek, destek vererek hem de orada eşlerine o desteği vererek. Onlar bizim görünmeyen kahramanlarımız. Ben kendi adıma, benim eşim bana destek verdiği için biraz daha güçlüyüm. 20 yıldır bu Polonez Sucuk Fabrikası'nda gece gündüz haftanın 7 günü çalışan emekçi bir babanın oğluyum. Yıllardır ben 1 Mayıs'lara kaçak göçek giderken babam bana oğlum bak kendine iyi bak işte dikkat et vesaire, bazen de izin vermiyordu ben kaçak göçek gidiyordum. Şimdi ben babama diyorum bak diyorum dikkatli ol, hani şey derlerdi ya, en önde olma, en arkada olma, ortada ol derler ya böyle büyüklerimiz. Ben de şimdi aynısını onu söylüyorum. Bak diyorum bak dikkat et, ilaçlarını içtin mi? Bak çok fazla şey yapma, rahatsızsın, işte tansiyonun var vesaire. Altını çizerek söylüyorum. Bayan kardeşlerimiz, ablalarımız, annelerimiz olmasaydı biz belki de bugün bu direnişi bu kadar gösteremezdik. Yani kadın arkadaşlarımız zaten onlardan Allah bin kere razı olsun. Onlar bizim baş tacımız. Onlar olmasa zaten bu işin olmayacağı belli. Yani burada tabii ki erkek arkadaşlarımızın da hakkını yememek lazım. Onlar da ayrı bir mücadele veriyor ama kadın arkadaşlarımız çok farklı. Çünkü kadın daha mücadelecidir ve daha sabırlıdır. Erkekler biraz daha çabuk pes eder. Ama kadınlar öyle değil. Emin adımlarla yürür ve zaferin geleceğini de bilir, hisseder. Direnen kadınlar asla yenilmez. Emekçi kadınlar mücadelede öne. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi iki taraflı bizi açık cezaevine aldılar. Ekmeğimizin peşinde olduğumuz için. O kadar bir bariyer var ki ve çift taraflı. Hani bizden ne kadar korkmuşsalar öyle bir yükseltmişler. Ben Türkiye değil de sanki sınır geçiyormuş gibi hissettim. Birçoğumuz da öyle hissetti zaten. Hani biz ne yapabiliriz biz? Ne yapabiliriz? Her taraf tarla. İşçilere değil, patronlara barikat. Seke seke, zafer, direnen kadınların olacak. Bir hafta dayanamazlar denildi. Pes edecekler denildi. Böyle diyenler yanıldı. Çünkü kararlıydı işçiler. Aylar şahittir, şahittir mevsimler. Yağmur çamur da yağsa, kar buz da yağsa biz buradayız. Bunu herkes bilsin, kafasına soksun. Bu yoldan dönüş yok. Yağmur çamur yağsa da, kış kıyamet kopsa da direneceğiz.
Bu da bir emek savaşı, işçinin savaşı. Uzun ince bir yoldayım, gidiyor. Geldiler, hoş geldiniz. Ağlar, hoş geldiniz, ağlar, hoş geldiniz. Biz sendikalı olmak istedik. Anayasa diyor ki bu sizin hakkınız kardeşim diyor. Yani onların vermesine kalkınca vermiyor işte. İstediğin zaman da böyle mücadeleye girmek zorunda kalıyorsun. Hak gerçekten verilmez. Hak alınır. Bu çadır bizim acı günümüz, bizim tatlı günümüz, hüznümüz, duygularımız, her şey bunun altında oluştu, olgunlaştı. Ya inanın biz artık burası öyle bir sahiplenmişiz ki bizim burası ikinci evimiz olmuş. Biz buraya direnişe başlarken yan tarafımızdaki çiftçi buraya mısır ekmişti, hasat etti. Karpuz ekmişti, hasat etti. Daha sonra biber, domates ekti, onu da hasat etti. Biz yine buradayız. Buğday ekildi, belki buğdayın hasatını da göreceğiz. Belki daha sonra tekrar mısır ekecek, onun hasatını da göreceğiz. Ve şu an kış ayındayız. Sobalar temin ettik. Yakacağımız hazırlandı. Bugün yakacağımız buraya gelecek. İşçileri bir araya getiren çatıdır sendika. Ve bu çatı bir tuğladan ya da kirişten fazlasıdır. Bir araya toplar, güçleri birleştirir, adımları ortaklaştırır. Birlikte nefes alıp, birlikte ayakta durmanın sembolüdür sendika. Görünmeyen, kıymet verilmeyen emeğin evidir. Bu eliniz işçisi ne istiyor? İş! Ne istiyor? Ekmek! Ne istiyor? Sendika! Vermeyecekler! Alacağız! Vermeyecekler! Sermayeye karşı cansiperane bir mücadele veriliyor ve 146 arkadaşımızın onurunu kurtarmaya çalışıyoruz. Biz sahada çalışırız. Örgütlenmelerimiz bizim sahada başlar, masada başlamaz. Cazibe merkezi olmamızın sebeplerinden bir tanesi mücadele, bir tanesi de müzakere. Biz müzakerenin tüm yöntemlerini yerine getirmek için mücadele veririz. Her zaman bunu yaptık. Emeğin karşılığı sabote ediliyorsa biz o zaman savaşırız ve bunu işverenlerimiz iyi bilir. Güven veren sendika şeffaf çalışır. Güven veren sendika ekip çalışmasıyla hareket eder. Emek sınıfının teveccühünün Tek Gıda İş Sendikası'nda yoğunlaşmasının en önemli sebebi budur. İlk bu sendikayla tanıştığımız zaman tabii tecrübemiz yok. Hani hep kafamızda acabalar vardı. Ya işte bizi yarı yolda bırakırlar mı? Nasıl bir sendika? İnsanlar diyor ki ya işte her sendikaya da güvenilmez. Patron para verir, sizi yarı yolda bırakır. Bak aç kalırsınız, işsiz kalırsınız. İşçilerin özellikle de çok sık kullandığı bir şey vardı. Biz örgütlendik ama sendika bizi sattı derlerdi. Bu sözün yanlış olduğunu, bu sözün Tek Gıda İş'le bağlaşmadığını biz arkadaşlara söyledik. Biz her zaman böyle karşıdaki insanın düşüncesine bakarız. Yani hemen güvenip ya evet ben sana güveniyorum demeyiz. Çünkü dediğim gibi herkes güven kazanmak için önce işin iyi yönlerinden bahseder. Mesela bize kötü yönlerinden de bahsettiler. Yeri gelecek işte bir sene burada kalacağız. Yeri gelecek buraya çadır kuracağız. Bir mücadeleye devam, mücadeleyle kazanılacak. Yeri gelecek sokakta yatacağız. Ne söylediyse hepsini biz yaşadık.
Sonuç itibarıyla siz bu eli bırakmadığınız sürece Tek Gıda İş Sendikası tuttuğu eli asla bırakmayacak dedik. Bu karşılıklı bir güvendir, aile olmaktır. Aile olmanın gereği karşılıklı birbirine güvenmektir. Birbirinin sorununu dert bilip sorununu çözmektir. Yunus Başkan'la daha çok haşır neşir olduğumuz için uzaktan baktığın zaman buradaki herkesle ilgileniyor. Bir kişinin kafası eğilmiş şekilde kenarda oturduğu zaman Yunus Başkan gidiyor. Gel bakalım ne derdin var. Bunlar çok önemli şeyler. Bir kitap gibidir. Her geçen gün başka bir şey öğreniyorsun, okuyorsun ya her bir sayfada. İnanın Yunus Başkan öyle biri. Çünkü çok inanıyorum, çok güveniyorum, çok doğru yolu bize gösteriyor. Ve emin adımlarla ilerlediğini görüyorum. Babamın bir sözü vardı. Sendikalı, biz sendikamızı kesinlikle bırakmayız. Tabii, sendikamız candır. Ne teklif ederlerse etsinler, sendikasız asla. Biz her türlü kazandık kardeşim. Sendika bizim gözümüzü açtı. Biz tecrübesine güvendik bu sendikanın. Tek gerçek, tek yumruk, tek gıdayla mutluluk. Bizim aslında parolamız binanın girişinde yazıyor. Emek en yüce değerdir. Yazısının içini doldurmaya çalışıyoruz. Bu felsefeden hiçbir zaman vazgeçmedik. Bunun içini doldurmayan hiçbir düşünce Tek Gıda İş Sendikası'nda görev alamaz, başarılı olamaz. Biz başarımızı buna borçluyuz. Dedik ya bu elimdeki işçinin elektriği kesilmesin. Suyu aksın, çocuğunun sütü ekşimesin evde. Bir seferberlik ilan ettik. O arkadaşlarımız orada sahip çıktık. Elimizden gelen değil, fazlası neyse onu yapmaya çalıştık. Başkanımız dedi ki arkadaşlar bu bizim paramız değil. Sizin gibi 45-50 bin tane üyemizin her ay belli bir aidatını toplanıp oradan size vereceğiz. Ve yarın bir gün inşallah burada kazanılırsa başka direnişlerde de sizde yatan, sizin toplanan aidatlarınızla onlara biz yardımcı olacağız. O birlikteyi sağlayacağız. Geçmişte sonuçta biz de işçiydik. Bizim de beklentilerimiz vardı üye olduğumuz sendikadan. Biz bunları yaşayarak bugünlere geldiğimiz için, direkt sınıfın içerisinden geldiğimiz için birincisi sınıfa olan borcumuzu ödemek zorundayız hepimiz. Yaşayarak öğrendik ki bir sendika eylem ya da büyümek istiyorsa grev ya da örgütlenmelerde işten atılan insanlara bakabilmeli. O insanın davası sonuçlanana kadar o insanı aç bırakmamalı, açlığa mahkum etmemeli. Yoksa işçiler korkuyor. Asgari ücrete mahkum oluyorlar o zaman da. Çünkü örgütleme deyince korkuyor. Ya iyi kötü bir asgari ücretli işim var. Bunu da kaybedersem ne olacağım diyor. Oysa benim bir sendikam var. Ve o sendika bana işten atılırsam sendika nedeniyle davam açacak. Benden para istemeyecek, avukatların önüne atmayacak. 2, bu sendika bana ekmeğe muhtaç etmeyecek şekilde bir ödeme yapacak. Ben Tek Gıda İş Sendikası'nın bir neferi olaraktan burada bu kararları alan, bu kararları uygulayan başta Genel Başkanımız Sayın Mustafa Türkel'e, yönetim kuruluna, şube başkanlarına, Tek Gıda İş Sendikası'nı oluşturan 45 bin üyemize iyi ki ne Tek Gıda İş'in üyesiyiz, iyi ki ne biz bu sendikanın neferiyiz diyorum. Herkesin yüreğine, emeğine sağlık bu mücadelede bir damla olabiliyorsak. Tek Gıda İş Sendikası'nın büyümesinin en önemli sebeplerinden birisi bizim emeğe uygun hikayelerimizin olmasıdır. Bir sendikanın sendika olduğu, yani geriye bıraktığı şeylerle, yani hikayelerle ölçülebilir. Bunların hepsinin özeti işçidir, insandır. Polonez işçisine teşekkür etmek istiyorum. Bir onur duruşu sergilediler. Bize güvendiler, oradaki arkadaşlarımıza güvendiler. Oradaki öncü kardeşlerimize teşekkür etmek istiyorum. Onlar, hep onlarla birlikte yattık, kalktılar. Biz dünü kuranların torunlarıyız. Onların geride bıraktığı miraslarını en yükseğe taşıyanlarız. Polonez direnişi Tek Gıda İş Sendikası'nın ve Türkiye işçi sınıfının onurudur. Öyle anlıyoruz ve biz asla onurumuzun yerde bırakmayız.
Bu eylem yıllar da sürse bunun sonuçlarını biz katlanacağız. Sendika olarak buradan sonuç alana kadar da bu mücadeleyi sürdüreceğiz. İşin öznesi işçi. İşçiler isterlerse vallahi dünya yerinden oynar. Boşa didinmek fayda vermez. Her geçen gün daha beter günden. Böyle gelmiş, böyle gitmez. Sömürü zulüm devam etmez. Boşa didinmek fayda vermez. Her geçen gün daha beter günden. Kaldırmadıkça başlarımızı sefaletimiz bitmez. Kaldırmadıkça başlarımızı sefaletimiz bitmez. Elimdeki bu boş pencere